Kimse bu kuraldan neden bahsetmiyor? Arkadaşlar merhaba, ben Başak. Bugün size Amerikan borsasında day trade, yani günlük alım satım yapmanız için gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Tabii ben hiçbir araştırma yapmadan direkt bodoslama başladığım için bu kuralları ve anlatacaklarımı kendim deneyimleyerek buldum. Çoğu kişinin de bundan bahsetmediğini gördüm. Çoğu izlediğim kanal Türkiye'de ve yurt dışında hepsi grafik açıyor. Grafik üstünden işte burada supply var, burada demand var. Buradan ben long açıyorum, buradan short açıyorum gibi böyle anlatımlar yapıyorlar. Ama gel gör ki onların çoğu günlük alım satım yapabilen insanlar. Neyse, gelelim şimdi bilmeniz gereken şeylere. Amerikan borsasında bir kural var ve en önemli kural bu. Eğer hesabınızda 25 bin dolar yoksa 5 iş günü içinde sadece 3 kere günlük alım satım yapabiliyorsunuz. Şöyle anlatayım. Bugün diyelim pazartesi ve siz bugün 3 tane günlük alım satım işlemi açtınız ve hesabınız 25 bin doların altında. Sistem size dördüncü bir işlemi açmanıza izin vermiyor zaten. Pazartesi ben bütün haklarımı kullandığım için diğer pazartesiye kadar günlük alım satım işlemi açamıyorum. Bir burada 5 iş günü oluyor. Tatillerde bu sayılmıyor. Eğer tatil varsa onun üstüne ekleme yapmanız gerekiyor. Bu kural aslında sizi kısıtlamak için değil, batmamanız için var. Çünkü gün içi alım satım yapmak çok para kazandırabildiği gibi çok da paranızdan kaybettirebiliyor. O yüzden 25 bin doların altında hesabınız varsa günlük alım satımı, yani day trade'i çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ve çok bilinçli kullanmanız gerekiyor. İlk başlarda ben de hiçbir şey bilmezken direkt böyle günlük alım satım yapıyordum. Ve çok hoşuma gidiyordu. Çünkü böyle birden bir dakika içinde işte 20 dolar 30 dolar artıyordu hesabım. Ama ne zaman bunu bilinçsiz kullanmaya başladım, para kaybetmeye başladım direkt. Ben artık day trade hakkımı ya kendimden çok eminsem ya da çok iyi bir setup varsa kullanıyorum. Ama burada çok önemli bir şey var. Bu kuralı anlamak için önce şunu netleştirelim. Day trade nedir? Day trade aynı gün içinde alıp aynı gün içinde sattığınız işlemdir. Hani bugün alıp bugün kapattığınız her işlem day trade olur. Bugün alıp yarın satarsanız bu day trade değildir. Bunun adı swing trade'dir. Benim yaptığım işlem de bu. Genelde bugün alıp yarın satıyorum ben. Ben bu işlemleri opsiyonla yapıyorum. Yani hisseyle de yapsanız, opsiyonla da yapsanız bu kural hiçbir şekilde değişmiyor. Amerikan borsasında day trade yaparken bilmeniz gereken tek kural bu değil. Bir diğeri ise açılış saatleri. Amerikan borsasında en çok para kazanılan, aynı zamanda en çok para kaybedilen zaman açılış zamanı. Amerika borsası şu anda Türkiye saatiyle 5.30'da açılıyor. Ve ilk 10-15 dakika inanılmaz bir şekilde volatil oluyor. Yani ilk 10-15 dakika gerçekten doğru bir setup'ınız varsa çok iyi kazandırabilir. Ama eğer yanlış bir setup'ınız varsa ve panikle işleme girerseniz çok da kaybettirebiliyor. Peki bu açılış saati neden bu kadar tehlikeli? Çünkü açılışta herkes aynı anda pozisyon almaya çalışıyor. Gece biriken emirler de çalışmaya başlıyor. Büyük oyuncular stop avına çıkıyor. Yeni başlayanların en çok yaptığı hata şu: piyasa açıldı, kesin bir şey olacak deyip hemen pozisyon açmak. Çünkü açılışta fiyat bir yöne sert gider. Herkes o yöne girer ama bir bakmışsınız ki birden grafik ters döner. Buna fake move deniyor ve bu çok fazla yapılıyor ilk açılışta. Ben opsiyon işlemi aldığım için opsiyonda benim yaptığım daha da tehlikeli aslında. Çünkü opsiyonda yanlış yöne girerseniz sizin opsiyonunuz, yani kontrat değeriniz birden sıfırlanabiliyor. Çok enteresan, yani opsiyonun mantığı gerçekten hani çok hızlı da kazandırabiliyor ama bütün paranızı da bir dakika içinde kaybedebiliyorsunuz. O yüzden opsiyon bayağı tehlikeli ama onu da grafikte göstereceğim ben nasıl yapıyorum. Ben artık piyasanın gerçekten ne yapmak istediğini görmeden girmiyorum. 15 dakika mutlaka grafiğe bakıyorum ve grafikte çizdiğim çizgilere acaba gelecek mi, oradan sekecek mi diye bunu izliyorum. Bundan sonra yapıyorum işlemimi. Yani sonuç olarak Amerikan borsasında day trade yaparken sadece ne alacağınızı değil, ne zaman işlem açacağınızı da bilmeniz gerekiyor. İş burada da bitmiyor tabii ki de. Buraya ne kadar riskle girdiğiniz de var. Çünkü day trade'de yapılan en büyük hata kaybettiğinizde durmamaktır. Ve açılışta yaşanan bu hareketlilik en çok traderların psikolojisini zorluyor. Bir şey görüyorsunuz ve o zaman işleme girmiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bunu kaçırdım, bir sonrakine gireyim ve o zaman böyle salak saçma bir işleme giriyorsunuz ve bütün paranızı kaybediyorsunuz. Dün yaşadığım durum gerçekten yok böyle bir şey. Dün 2 tane day trade hakkım vardı. Onun ikisini de kullanayım dedim. Çünkü çok güzel 2 setup gördüm. Tam girecekken yani sistem beni almadı çünkü en dipten girmeye çalıştım ve birden bir yükseldi. Var ya, %100 yaptım yani. Yine ikisinde de yaptım. Sonra dedim ki bir sonrakini kaçıramam. Sonra bütün hepsini girdim ve piyasa bir döndü. Bütün hepsi gitti yani. Gerçekten bu durumun aynısını dün yaşadım ve ağladım sonra.
Day trade yaparken gerçekten psikolojinizi, yani öyle bir psikolojik savaş veriyorsunuz ki kendinizde, bunu korumanız gerekiyor. Ve day trade herkese göre değil. Day trade psikolojik olarak çok zor çünkü sürekli karar vermeniz gerekiyor. Her dakika yeni bir fiyat, yeni bir ihtimal var ve beynin hep seni bir şey yapmaya itiyor. Benim kendi açımdan day trade yaparken öğrendiğim en önemli şey grafik okumak değil veya işte kendi stratejinizi uygulamamak değil. Çünkü gerçekten grafikte kendi stratejinizi uyguladığınızda ve geriye dönüp baktığınızda evet, hepsi %100 doğru. Asıl zor olan şey işlem açmak değil, işlem açmaman gerektiğini bilip buna sadık kalmak. Sağlıklı bir day trade'in mindset'i her hareketi yakalamalıyım düşüncesiyle değil, doğru olmayan yerde işlem almam disipliniyle oluşuyor. Bu işte sakin kalabilen, kaçırdığı fırsatları kafasında büyütmeyen, kontrol edebildiği tek şeyin kendi davranışı olduğunu kabul edenler uzun vadede kazanıyor. Ben daha bu seviyeye ulaştım mı? Tabii ki ben de ulaşmadım. O yüzden her gün daha da kendimi test ediyorum bu şekilde ki bu mindset'e ulaşabileyim. Amerikan borsasında day trade yapmak istiyorsanız kuralları bilmek kadar kendinizi de tanımanız gerekiyor. Ben de bu süreci yaşaya yaşaya öğreniyorum ve sizinle burada paylaşıyorum.